Merhabalar. Daha önce videolarımda yoğurt nasıl yapılır, yoğurt yaparken nelere dikkat edeceğiz, yoğurdu yaptıktan sonra nelere dikkat edeceğiz ayrıntılı anlatmıştım videomda. Ve o videomda günlük süt ile yani pastörize süt ile taş gibi yoğurt yapmak mümkün müden bahsetmiştim. Böyle kavanozu ters çevirebiliyor muyuz diye. Şimdi bugün de yapmış olduğum, günlük sütle yapmış olduğum ve 5 saat süreyle mayaladığım yoğurtların bu aşamasından sonraki süreci anlatmak istiyorum. Şimdi bu yoğurt biliyorsunuz 43-45 derece aralığında litre başına 2 tatlı kaşığı ölçüsüyle hazırlanmış bir yoğurt. Ve bu yoğurt yapıldıktan sonra da buzdolabına kapağını kapatmadan, bakın üzerindeki suyu görüyorsunuz değil mi? Şurada bayağı bir su var üzerlerinde bunların. Bu şu an cıvık bir yoğurt. Kıvam almadı henüz. Kıvam alması için, yani taş gibi yoğurt olması için bir küçük püf nokta var. Bunu dolaba koymadan önce ben bunu battaniyelerle kapatmıştım. Kapalıydı o zaman. Şu şekilde üzeri kapalıydı. Battaniyelerle kapattım. 5 saat sonunda açtım. Hafif ılıklığı devam ediyor. Bir yaklaşık 20-25 dakika oda sıcaklığında bekliyor. Şu an beraber bekletiyoruz. Ve bu yoğurtları şimdi buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabı koşullarında kapağını kapatmıyorum. Kapaklar bu şekilde kenarda duracak. Ve bir gün süresiyle bu suyun buharlaşmasını, uçmasını sağlayacağız. Ve yoğurdun nasıl kıvam aldığını göreceğiz. Ve bu haldeyken yoğurt tüketmeyin. Çünkü kaşık batırdığınız anda bu yapı bozulacaktır. Yapı bozulduğu için de yoğurdunuz cıvık bir yoğurt olacaktır. Şu an bu yoğurt buzdolabında beklemeye oldukça müsait. Ve suyu uçsun diye de tam 24 saat buzdolabında bekleyecek. Bakalım 24 saat sonunda nasıl bir yoğurtla karşılaşacağız. Ve nihayet 24 saat sürenin sonuna geldik. Yoğurdumuz tam bir gün buzdolabında ağzı açık bir şekilde bekledi. Şimdi bu resimdeki gibi burada kavanozu ters çevirerek beklemiştik. Bakalım bu kaseyi de ters çevirip bekletebilecek miyiz? Ben şimdi 5'e kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Görüldüğü gibi sınıfı geçti. Yani ters çevirebiliyoruz. Kıvamı gayet güzel ve bunu günlük sütle, pastörize sütle başardık. Burada sütle ilgili birkaç bilgi vereyim. Sütün kuru maddesi ne kadar yüksek olursa, kuru maddeden kastım yağı ve protein değerleri yüksek olan günlük sütler bu şekilde daha kolay, daha güzel kıvam alıyor. Çünkü yağ oranı ve protein oranı kuru maddeyi temsil ediyor. Dolayısıyla pastörize sütlerin yüksek sıcaklıkta pastörize edilmiş olanları da daha başarılı sonuç veriyor. Seçim kriterlerinize bunu ekleyebilirsiniz. Çiğ sütte daha evvel bahsetmiştim. Çiğ sütle neden taş gibi yoğurt oluyor? Çünkü çiğ sütü kaynattığımız için, kaynatma esnasında da suyunu uçurup kuru maddesini arttırdığımız için çok daha kolay oluyor bu işlem. Buna biz kondanse etme diyoruz. Yani yoğunlaştırmış oluyoruz, koyulaştırmış oluyoruz sütümüzü. Koyulaştırdıkça da iş kolay oluyor. Ama kaynatmanın etkisiyle bir takım besin değeri kayıpları, vitamin kayıpları gibi bazı değerli bileşenleri kaybedebiliyoruz. Dolayısıyla biz günlük sütle, yani pastörize sütle bunu başarabiliyoruz. Şimdi bir de kıvam testine bir bakalım. Bakalım nasıl bir kıvam var. Şöyle bakınız, yoğurdumuzu sapladığımızda gayet güzel bir kıvamı var. Yani bu yoğurt sınıfı geçti. Ve bir tavsiyem de günlük sütlerinizi son kullanma tarihi dolmadan işleme alın ve 45 derece ısıtarak yoğurdunuzu yapar hale getirin. Yani kaynatmanıza gerek yok. Eğer yoğurt yaptınız, yoğurdunuz çok fazla cıvık, süt gibi olmamış, öyle bir durumda da benmari usulü kaynamış suyun içerisine kasenizi veya işte kavanozunuzu oturtup yaklaşık bir yarım saat 70 derece sıcaklıktaki sıcak suyun içerisinde yarım saat bekletebiliyorsunuz. Ne zamanki pıhtı oluştu o zaman oluyor. Baktınız hiç yoğurt olmuyor buna rağmen, o zaman sizin sütünüzde bir problem var. Bu süt antibiyotikli bir süt olabilir veya yeni doğum yapmış bir hayvanın sütü olabilir. Sorunlu bir süt olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Yoğurt asla dondurulmaması gerekmektedir. Ve yoğurdun peki raf ömrü ne kadardır? Raf ömrü tadı
böyle nasıl diyeyim maya tadı gibi olmaya başladığında, ekmek gibi bir tat olmaya başladığında zaten onu duysal olarak test ettiğinizde anlarsınız. Hiç hoş bir tadı olmaz. O zaman da tarihi dolmuş olur. Bu durumda bir gün beklemiş olan yoğurdumuzun artık kapağını kapatarak buzdolabında bekleterek afiyetle tüketmeye hazır hale getirebiliriz.